Merhaba arkadaşlar, Örgü mü dediniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu şirin mi şirin elbisenin yapımını paylaşmak istiyorum inşallah. Baştan sona sizlere anlatacağım arkadaşlarım. Öncelikle şöyle 3 milim şişim var. Daha sonra Pollyanna Pretty Baby'nin ipini kullandım ve bir de bu rengini kullandım arkadaşlar. Sadece bağcık yapmak için. Sonra düğmelerimiz var, gördüğünüz gibi tam 7 tane düğme oldu. Artık çocuğun büyüklüğüne göre 2,5-3 yaş grubuna uygun bir böyle elbise olduğunu düşünüyorum. İsterseniz elbise olarak değil, böyle hırka olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Önü çünkü tamamen açılabiliyor. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlarım arkadan başlamak elbiseye. Elbisenin bu arka kısmında, gördüğünüz kısımda tam 90 tane ilmeğimiz var. Buraya geldiğinde, yani bel kısmına geldiğinde şöyle göstereyim yakından, 5 sıra pirinç örgümüz var ve daha sonra düz örgüyle devam ediyoruz. Yaka kısmına geldiğimizde ise burada tam elimizde 15 bu taraf için, 15 bu taraf, 30, 20 de arada var, 50 ilmek var arkadaşlar. Bu 60 kalan, bu aradaki iki kol arasındaki yerde 60 kalan ilmeğimizi normal örüyoruz düz örgü olarak. Kol kesimine geldiğimizde önce 3 sonra bir kesim yapıyoruz arka tarafını, böylelikle tamamlıyoruz. Pirinçlerimizde yapıyoruz bu kısmına, yaka kısmına ve tamamlıyoruz. Daha sonra geçiyoruz ön taraflara. Ön taraflarda bir tarafı gördüğünüz gibi böyle düğme yeri bandı örüyoruz bir tarafına ve burayı da 45 tane ilmek normal olarak attıktan sonra bu kenarlar içinde 6 ilmek arkadaşlar. 6'şar ilmek de bu düğme bandımız için atıyoruz ve devam ediyoruz. Geliyoruz buraya. Yine burada bir kesim işlemi yapıyoruz. Bu 45 olan ilmek sayımızı 30'a düşürüyoruz arkadaşlar burada. Sonra bu kenardakini saymadan 52 ilmeği 32 ilmeğe düşürüyoruz. Buradan devam ediyoruz. Yine kol yerine geldiğimizde 5 tane ilmeği kesmemiz gerekiyor. Önce 3 sonra bir kesim yapıyoruz. Daha sonra ise yaka kısmına geldiğimizde bu yaka kısmına yine 5 sıra bir pirinç ördükten sonra buradan bu ilmekleri, diğer fazla ilmeklerimizi, ilmek öyle söyleyeyim daha rahat anlaşılır, 15 ilmek arkadaşlarım burası. 15 ilmek gelene kadar yaka kısmını kesiyorum. Her iki tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Yakayı yaptıktan sonra geliyoruz buraya, diğer taraf ile bakın şöyle birleştiriyoruz. Sonra videomun içerisinde gördüğünüz gibi kolu buradan başlıyoruz. Önce 3 ilmek olarak ve her birine bir tane takarak ve örerek devam ediyoruz. Yine buraya geldiğimizde 52 ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Buraya geldiğimizde devam ediyoruz ve bir müddet sonra bu kol uzunluğu yetecek seviyeye geldiğinde her iki taraftan da kesim yapıyoruz. Kesim yaparak geldik. Toplamda burası 7 sıra. Tabii siz onu kime yapacaksanız, hangi büyüklükte yapacaksanız ona göre ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra kol bandı yapıyorum. Buradan da ilmek sayımı azaltıyorum arkadaşlarım. Mesela benim burada 30 tane ilmeğim kaldı. Bu 50 küsür ilmekten. Ama hepsini burada kesmiyorum. Burada da kesiyorum ve devam ediyorum. Sonra bu bandı yaptıktan sonra, aradaki kol bandını yaptıktan sonra ilmek sayımı 45'e çıkartıyorum. Yine buralardan artış yapıyorum. O görmüştünüz, onu daha önceden de anlatmıştım. Artış yapıyorum ve 45 ilmeği de bu arayı da, mesafeyi de ördükten sonra bu bir sıra pirinç örüyorum. İkinci, üçüncü sırada kesim işlemi yapıyorum örerek. Şimdi bunu da tamamladıktan sonra ceplere gelelim. Cepleri de arkadaşlarım 17 ilmek olarak yaptım ben ve pirinç örgüsü yaptım diğer taraflara uyumlu olsun diye.
Daha sonra bu ceplerimizi de monteliyoruz dilediğimiz yerine ve beline bu ipi 3 numara şiş kullandım arkadaşlarım. Ve Polyanna New Star isimli ipi kullandım. Şimdi ben bunun arka, bir yan ve bir kolunu ördüm. Ve şimdi size diğer parçayı anlatacağım. Şu yan kısmını, diğer parçasını ve kol kısmını da anlattığımız zaman elbiseyi rahatlıkla yapabileceksiniz arkadaşlar. Önüne de arkası 90 olduğu için 45 tane normal ilmek atıyorum. Yani normal olarak ve 6 tane de arkadaşlar şu kenarı için. Yani toplamda şöyle ben 45 tanesini atmıştım. 6 tanesini de birlikte atalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra olarak bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen kenar ilmeğimi normal alıyorum. Ve bir ilmeği bu şekilde tersten örerken diğer ilmeği ise düz olarak örüyorum arkadaşlar. Pirinç işlemi bu. Yani birini düz, birini ters, birini düz, birini ters şeklinde öreceğiz. Şimdi hemen yanındakini bakın ters olarak ördüm. Diğerini düz olarak örüyorum. Bunu tersten örüyorum. Bunu düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen bu ilmeğimi takıyorum ve ikinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. İkinci sırada bakın şöyle göstereyim. Düz ördüğümüzün üzerine ters örüyoruz. Pirinç modelini oluşturabilmek için tersin üzerine ise düz örüyoruz arkadaşlar. Düzün üzerine ters, tam ters işlemi uyguluyoruz bu şekilde. Terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters olanlar geliyor arkadaşlar. Dönüşte yine aynı. Hani düzleri düz, ters, terslere de düzü örüyoruz. Ve bu şekilde bakın şuradan başlamak itibariyle 6 tane 6 sıra, yani 6 sıra bu şekilde yapıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra bu şekilde. Şimdi üst kısmına geçeceğiz. Şöyle hemen 6. sıranın sonunda kenar ilmeğimi normal alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonda yani bu tarafta 6 tane ilmek kalana kadar. Bu şekilde düz bir şekilde örüyoruz. Arkasında bunu yapmayacağız. Yani hepsini düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Önce dediğim gibi arka kısmını tamamlayın. Daha sonra ise ön kısımlarını ve kol kısımlarını yapın diye tavsiyede bulunabilirim. Arkanın büyüklüğüne, uzunluğuna göre burayı ayarlayabilirsiniz. Arka kısmında ne kadar uzatacaksak, mesela şurayı şöyle göstereyim. Şu kısmı ne kadar istiyorsak şimdi yapacağımız işlemi yapmadan düz bir şekilde örmemiz gerekiyor. Bakın geldim şimdi. Şuradan sayıyorum. 2, 4, 6 tane ilmek kalana kadar. Yani 3 tane kalmış. Evet. Şimdi 2, 4, 6. 6'yı geldiği zaman arkadaşlar. Şimdi ilik açacağız arkadaşlarım. Bakın şöyle geldim. 2, 4 ilmeğim bu tarafta kaldı. Hemen şu şekilde üzerine alıyorum. Ve bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şu şekilde ördüm. Ve bunu yine ters olarak örüyorum düz olduğu için. Kenar ilmeğimi ise şu şekilde alıyorum. Buraların kıvırık olması için. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar şu şekilde. Hemen kenardaki ilmeğimi ördüğüm için bu defa takıyorum. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Çünkü düz diğer tarafta. Bu ilmeğim ters bakın. Onu hemen düzleştiriyorum. Bunu yine
ters örüyorum. Bu düz ve bu da ters olarak örüyorum. Ve sayıyorum, 2, 4, 6 ilmeğim oldu. Devamında kalanın hepsini sona kadar hepsini tersten örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bu şekilde belirli aralıklarla bu ilikleri açmamız gerekiyor bu kısımda. Zaten arkada dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız bu şekilde. Arka bizim için kılavuz gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Önde kolay olduğu için önü anlatmak istedim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus, dikeceğimiz yer olduğu için arkadaşlar, burayı son ilmeği takarsanız daha rahat, daha kolay, daha güzel dikiş yapabilirsiniz. Mesela bunu örmedim. Ne yapıyorum? Takıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ederek bu ara kısımları düz olarak örerek, bakın şöyle, bu bel kısmına kadar getirelim arkadaşlar. Bunun ne büyüklükte istiyorsanız, arkayı yaparken dediğim gibi bu haroşe olmayacak. Her iki tarafı da düz bir şekilde olacak. Ve bu dilediğimiz boyda yapmak için de ne kadar istiyorsanız boyunu o şekilde yapıyorsunuz. Bu önünü de o yapmış olduğumuz yere göre ayarlayıp o büyüklüğü elde ettikten sonra şu bel kısmını geçeceğiz arkadaşlar. Evet, diğer kenarını da bakın gördüğünüz gibi bu boyuta getirdim arkadaşlar. Şimdi burada 51 tane olan ilmek sayımızı kenarlara hiç katmadan, yani 45 ilmeği arkadaşlar burada 33 ilmeğe düşüreceğiz. Onu da şu şekilde hemen paylaşayım sizlerle. Şöyle alıyorum kenar ilmeğim. Sonra bir tane normal düz örelim ve şimdi ikisini birlikte şu şekilde azaltacağım. Bir ilmeği kesmiş oldum. 45'ti ilmek sayım, 44'e düşürdüm. Bu 33'e düşecek arkadaşlar. Bir tane normal örüp bir tane şu şekilde kesersek arada birkaç tanesini atlamamız gerekiyor düz. Yoksa 45 olmaz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle yine bir ters bir düz şeklinde bakın bu kenarı örüyorum. Başta da söylemiştim bu kenarı örmenizi. Evet, bakın iliklerimizi açtık bu şekilde ve şimdi devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar kestiğimiz şekilde 5 sıra şeklinde öreceğiz. 3. sıraya geldiğimizde ara ara delikler koyacağız. Normal ilik açarken koymuş olduğumuz delikler gibi. Şimdi bakın şöyle bir sıra yapmış olduk. Bu şekilde 5 sıra yapıp 3. sırada bu delikleri normal ilik açar gibi yapıyoruz. Daha sonra 5 sıradan sonra arkadaşlar şu kol kısmına gelene kadar düz örüyoruz yine. Burada ördüğümüz gibi kenarı pirinçli, buraları düz bir şekilde şu kol kısmına gelecek yere kadar örelim ve gelelim. Şimdi şu ara mesafeyi ördükten sonra arkadaşlar, orayı yaptıktan sonra kol kesimine geçiyoruz. Şu şekilde ilk başta 3 tane keseceğiz. Bakın şu şekilde keserseniz daha düzgün durur. 1 kestik, 2 kestik ve 3 kestik arkadaşlar. 3 taneyi bir seferde kesiyoruz. Sonra yine normal örerek düz örüyorum burayı. Karşı tarafa geçip geri geleceğiz ve 2 tane de 2 ilmek de tek tek keseceğiz arkadaşlar.
Şöyle hemen gidelim karşıya. Ön tarafın yani ön kısımda herhangi bir işlem yapmayacağız. Evet, ön kısımdaki düğme bandımızı da pirinç modelinden örüyoruz. Kenarını da örüyorum arkadaşlar. Daha düzgün dursun diye. Evet, şimdi bir tane daha buraya geldiğimizde giderken bir tane daha keseceğiz. Sonra bir tane daha kesiyoruz arkadaşlar. Ve iki sıra daha, bakın şöyle göstereyim. Şu mesafeyi öreceğiz. Bu kestiklerimizde bakın ilkinde 3 bir kestik ve daha sonrasında 3 defa gidiş geliş yapacağız ve şu yere geleceğiz arkadaşlar. Buraya ulaşacağız artık. Evet arkadaşlar, kesim işlemini tamamladım. 3 defa gittim geldim ve şimdi 4. sırada bakın alıyorum. Şu kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz yakın. Şu kısmını yapacağız. 5 sıra olarak 5 sıra normal diğerlerinde yaptığımız gibi pirinç örgüsü, yani bir düz bir ters şeklinde yapacağız arkadaşlarım burayı. Buradan 15 tane ilmek kalana kadar bu kısmı, ön kısmına gelecek yeri, yani şu düğme bandımızı ve devam eden ilmekleri keserek devam edeceğiz. Şöyle tutuyorum. Yine normal örüyorum. Bu şekilde keserseniz daha düzgün duruyor arkadaşlarım. Şöyle kesim işlemini yapıyoruz. Azaldı, bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, tam 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi hepsini arkadaşlar diğerinin bitimi yerine kadar, yani şu mesafenin hepsini bakın böyle bir düz bir ters, yani pirinç modelini uygulayacağız ve diğerine gelene tamamlandığı zaman, yani şu oyuntu şurası dolduğu zaman, şöyle modelimiz zaten hani arkadan başlanacağı için diğerinin boyutuna geldiği zaman kesme işlemini yapıp diğer parçamıza ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu yüksekliği de sağladıktan sonra, diğeriyle eşit hale geldikten sonra arkadaşlarım, şu şekilde yine aynı teknikle bakın şöyle örüyorum ilkini, diğerini normal gelen şekilde örüp kesme işlemini tamamlıyorum. Kesimine, yani diğer kol tarafına kalacak şekilde bu kesim işlemini yapıyoruz. Çünkü ipi hiç koparmadan şimdi kol yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Bunu da normal bu şekilde kesiyorum. Şimdi buradan başlıyorum. Ve bir buradan alıyorum. Şu şekilde bir de buradan alıyorum. Bunu yaptıktan sonra bakın şöyle, bu ipimiz burada. Şimdi bu burada kalacak.
Şu hemen yanından arkadaşlarım bir tane şu şekilde ilmek çıkartıyorum. Bunu takıyorum ve hemen bir de yanından alıyorum. 3 tane ilmek olarak kol yapımına başlıyoruz. Takarak gideceğiz ve böylelikle şu taktığım zaman bunu örmeden takıyorum. Diğerlerini şu şekilde örüyorum arkadaşlar. Burası tersi olduğu için tersten ördüm. Ön tarafta düz olacak. Bakın şurayı yapmış oluyoruz şu anda. Şu kısmı yapmaya başladık. Şimdi bunun diğerini de ördükten sonra bakın bunu da ördükten sonra hemen yanından gelen yere giriş yapıyorum bu şekilde. Oradan bir ilmek çıkartıyorum ve çeviriyorum. Böyle bir arttırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bunu yine örmeden takıyorum. Terse şu şekilde tersindeyim şu anda ve şu şekilde ters olarak örüyorum. Ön tarafı düz olacak şekilde. Bakın geldim. Hemen buradan da bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Yan tarafa bağlıyorum yani. Toplamda ilmek sayım 5'e çıkmış oluyor. Bir oradan bir oradan bu şekilde arttırarak gidiyoruz arkadaşlar. Düz örüyorum. Çünkü ön tarafı. Son ilmeği de takıyorum ve yine bir ilmek yandan ilerliyorum. Biraz yapalım. Taktığımız ilmeği örmüyoruz. Ters öreceğim için ipimi öne aldım. Bakın az önce taktığım ilmeğimi ördüm. Şimdi tersi olduğu için bu kenara bakın, ters kısmını ördüğüm için buradan yine ipimi şu şekilde tığımı şişimi alıp hemen yanından şöyle tutuyorum. Yanından gelen bakın şuraya giriş yapıyorum şu şekilde ve buradan bu şekilde ilmek topluyorum. Ve diğer tarafa devam ediyorum. Bunu yine örmeden takıyorum. Ördüm. Şimdi hemen yanına gelen kısmı bakın şu buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Düz tarafı olduğu için düzünden aldım. Devam ediyorum. İlkini örmüyorum. Şöyle. İlkini örmüyordum. Hemen taktım. Diğerlerini örerek diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bir ilmek çıkartalım hemen şöyle yanından. Bunun içerisinden almışız. Hemen yan tarafa geçiyorum ve oradan bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki ters olan yerdeki ilmeği birazdan bir teknik daha göstereyim sizlere. O şekilde de çıkartabilirsiniz. Aldım örerek diğer tarafa gidelim. Şimdi yine ipimiz orada kaldı. Şöyle öne alıyorum. Normalde bu şekilde çıkartacağım ama şimdi bu şekilde de yapabilirsiniz. Aldım, çevirdim, hemen yanındaki yerim burası. Oradan bir ilmek çıkartıyorum. Zaten örmeyecektim onu. Örmeden devam ediyorum. Bu biraz daha kolay arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bunu da ördüm. Hemen bir ilmek çıkartıyorum ve devam ediyorum.
Şimdi bakın şu örmeden taktığımız için, giderken ördüğümüz için şöyle yerlerimiz oluştu zaten gördüğünüz gibi. Buraların hepsinden arkadaşlar buraya gelene kadar bir şeklinde aynı burada yaptığımız gibi kolumuzu takıyoruz. Yani kol şeyini örerek geliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Hadi hemen orayı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın gördüğünüz gibi hepsini tek tek takarak geldim. Şimdi bunu bir müddet, yani bir süre şöyle şu kadar mesafeyi düz bir şekilde arkadaşlarım, kesme yok, arttırma yok, herhangi bir şey olmadan, bu ölçü bizim için önemli. Şimdi bu koltuktan itibaren bu ölçüye gelene kadar örelim. Evet arkadaşlar, kesme işlemini de yaptım. Her sırada bir tane kestik. Şöyle ve şimdi bu diğer kolda gördüğünüz uzunluğa geldi. Yani buraya kadar olan kısma geldi. Şimdi arkadaşlarım tekrardan bu şekilde, şu anda 40 tane ilmeğim var. Bu 40 ilmeği 10 tane azaltarak 30'a düşüreceğim sayısını. Yani buranın büyüklüğü 30 ilmek arkadaşlar. Şuranın büyüklüğü 30 ilmek. Ondan dolayı hemen başlıyorum. Kenardan bir tane kesiyorum. Ve bir tane bu şekilde örüyorum. Diğerini de örüyorum arkadaşlar. 3. Yani aradan 10 tane ilmek azaltmak için şöyle 2 artı 1 keserseniz aradan 10 ilmek kesmiş olursunuz arkadaşlar. Evet, bakın düzlerde kesmeye çalışalım ki daha rahat ve kolay olsun. 3 ilmek örüp 1 ilmek keselim. Evet, ters olan ilmeğimi düzleştiriyorum. Düz olanı ters yapıyorum. Yani yaptığımız pirinç işlemine burada 5 sıra olarak devam edeceğiz. 3. sıramızda arkadaşlar, yani 3 tane şu şekilde sıra olduğunda, 2 sırayı tamamladığımızda bakın arada şu şekilde 5'er ilmekten sonra delikler açacağız. Tıpkı düğme deliğini yapar gibi. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bakın deliklerimiz burada oluştu. Şimdi bu 30 ilmeği arkadaşlar şöyle 45 ilmeğe çıkartacağız ve şu düz olan kısmı öreceğiz. Şu şekilde, şu kadar. Bu kadar olacak arkadaşlarım. Arttırmasını da bakın şöyle aldım. Şimdi kenardakini arttırdım. Bütün ilmeklerim düz olacak. O yüzden hemen bir tane atladım. Yani 30 ilmeği 15 tane arttırarak 45 ilmek haline getireceğiz. Atlayıp bir tanesini de arttırırsanız arkadaşlarım şu şekilde, bakın şöyle arttırımı sağlamış olursunuz. Şöyle hemen birini atlayıp diğerine, yani birini normal örüp diğerini şu şekilde örerseniz, bazen arada 2 de atlayın, kenarlarda da var çünkü. Yani buradaki ilmek sayısını orantılı bir şekilde 45'e çıkartıyoruz. Ve bu da 45. Evet, bu şekilde şimdi hepsini düz öreceğiz. Şöyle başlayalım. Yani bu taraftan tersinden öreceğim arkadaşlar. Ve bu kolunun bu kısmını bu şekilde düz örelim ve ucuna en son bir sıra şeklinde yine buradaki gibi yapıyoruz pirinçlerimizi ve kesme işlemiyle kolu da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet, bütün ilmekleri şimdi düz bir şekilde örelim ve en son pirinç de yaptıktan sonra kesme işlemini yaparak kolunu tamamlamış olalım arkadaşlar.
Evet arkadaşlarım, şimdi kolunu bitirdim gördüğünüz gibi. Buraya kadar gelmiştik. Buradaki diğeri kadar ördüm bunu da. Son bir sırada yine pirinç işlemini uyguladım ve yine örerek kesme işlemini diğer taraflarda gösterdiğim gibi yaptım ve böylelikle bu kolu da tamamlanmış oldu. Ve bir de bu cep kısımları da 17 ilmek olarak yaptım arkadaşlar ve kenarından şöyle buradan başladım ve diktim. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Şu iplerini yapmayı da ben şu koluna bakın yaptım. Diğer koluna da aynı uzunlukta ipi bu şekilde kestim. İkisi de aynı uzunlukta olsun diye arkadaşlar. Ve şöyle kıvırın kat olarak yapacağız arkadaşlarım. Burası 8 kat. 8 kat ip biraz daha kalın. Gördüğünüz gibi halat gibi oldu. Daha gösterişli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bu ceplerin üzerindekiler de 4 kat. Evet, 4 kat olan ipimizi bu şekilde çeviriyoruz. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi iki ucunu birleştiriyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Ve bunu da şu şekilde bıraktığınız zaman bakın birbirinin içerisine giriyor ve bir halat görünümünü alıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bunu da diğerinde yaptığımız gibi şu öne gelecek kısmı burası. Hemen buradan başlıyorum takmaya. Bir altından bir üstünden çıkartarak yapıyorum. Buraya da bir düğüm atarsanız arkadaşlar diğer tarafla ahengi bozulmamış olur. Evet arkadaşlar, bu işlemi de yaptıktan sonra bakın böyle elbisemizi tamamlamış oluyoruz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.